White House Survival oyununda arkadaşlar oyundaki en değerli şey hemen hemen bizim savaşlardaki istatistiklerimiz ve bu istatistikleri alabileceğimiz aslında birçok yer var. Araştırma merkezi, kahraman donanımları, şef donanımları, tılsımları, ada, uzmanlar, petler. Ama son zamanlarda gördüğüm kadarıyla insanlar bu istatistikleri alırken öncelik olarak hangisini alması gerektiğini çok bilmiyor ya da yanlış yöneliyorlar. İşte önceliğimiz kahraman donanım mı olmalı, araştırma mı olmalı, petler mi ya da uzmanlar mı olmalı? Bazı hesaplara bakıyorum kahraman donanımı hiç basmamış ama şef donanımlarını çok fazla yükseltmiş. Ama hesapta kahraman donanımı neredeyse yok denecek kadar az. Ya da arkadaşımız petleri hiç geliştirmemiş ama gidip sadece uzman paketleri satın almış ve gereksiz uzmanları geliştirmiş. Şimdi ben kendi oyun görüşüme göre sizlere hangisinin öncelik sırası olması gerektiğini detaylı bir şekilde anlatacağım. Yani birikim yaparken öncelikle hangi malzemelere ihtiyacım olacak ve bu birikimleri nasıl, neye kullanmam gerekiyor? Ya da oyuna diyelim ki belli bir bütçe ayırdım. Bu bütçeyi nereye yatırmam gerekiyor? Ben olsam bu bütçeyi nereye yatırdım? Sizlere onu anlatacağım. Öncelik sırasına sokacak olursak arkadaşlar hiç uzatmadan konuya gireyim. Direkt kahraman donanımları kesinlikle önceliğimiz. Özellikle zaten ilk 3 kahramanımız bizim önceliğimiz. Çünkü savaşlarda sadece 3 tane kahraman gönderebiliyoruz. Herhangi bir yerden görebilirsiniz zaten. Buraya sadece 3 adet kahraman koyabiliyoruz. Diğer iki kahramanı arena için biraz geliştirebilirsiniz ama özellikle eee, esans taşı falan basmanızı çok tavsiye etmem. En azından ilk 3 kahraman belli seviyelere gelene kadar ya da oyunun ilerleyen zamanlarına kadar. İlk üç kahraman içinde ise kendinize kesinlikle bir formasyon bulun. Kimisi piyade mızrakçı oynuyor, kimisi piyade nişancı oynuyor, kimisi de üçünü eşit bir şekilde ya da 50-20-30 şeklinde yükseltiyor. Öncelikle bunu bulduktan sonra kahraman donanımlarınızı kendi oynayış stilinize göre geliştirin. Kahraman donanımlarında şunu bunu yükseltirse demeyeceğim çünkü bununla alakalı kanalımda zaten detaylı video var. O kısma gidip onu izleyebilirsiniz. Önceliği kahraman donanımına verdikten sonra arkadaşlar oyundaki en temel, en safe şey bence araştırma merkezi. Çünkü hiçbir şekilde para yatırmadan yükseltebiliyorsunuz. Size şöyle göstereyim. Oyunda her zaman hızlandırmalarımız birikecek. Etkinliklerden bize sürekli hızlandırma. İttifaktaki işte sandık alımlarından, seferberlik harçlıklarında hızlandırmamız birikiyor. Paket satın aldığımızda yine hızlandırmalar geliyor. Şimdi oyunun ilk başında fırını 30 seviye yapana kadar hızlandırmaları fırına basıyoruz arkadaşlar. Fırın 30 olduktan sonra artık hiçbir şekilde genel hızlandırmaları bence kesinlikle şeye basmayın. Yani asker basma ya da uzmanlar, şunlar bunlar sadece ve sadece arkadaşlar araştırma merkezine basın. Araştırma merkezinin bu kadar önemli olmasının sebeplerinden bir tanesi arkadaşlar. Burada diyelim ki şunu yükselttiniz. Direkt net bir şekilde %22,5 piyade savunması alıyorsun. Ve bunu bedavaya alıyorsun. Sadece oyundan gelen bedava birikimle. Ya da işte bunu yükseltiyorsun abi %22,5 nişancı saldırısı. Diyelim ki sizin istatistikleriniz 1000. Direkt 1022,5 oluyor. Şunu yükseltiyorsun. Buradan da öldürücülük 22,5 alıyorsun. Ya da tekrar aşağıya geliyorsun. Burada 31,75 direkt temel saf istatistik almış oluyorsun. Oyunda bedavaya hiç para yatırmadan alabileceğimiz en temiz istatistikler kesinlikle burası arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi öncelik yani odak noktamız burası olmalı. Tabii ki her yerden aldığımız istatistikler bizler için çok değerli ama araştırma merkezine çok önem gösterin. Elinizdeki hızlandırmaların her birine ben olsam sadece genellerin tamamını araştırmanın savaş kısmı bitene kadar oraya harcarım. Savaş kısmı bittikten sonra neredeyse zaten bir şey kalmıyor. İsterseniz savaş akademisine kullanabilirsiniz. Yine istatistik almak için. Ondan sonra isterseniz asker falan basabilirsiniz ama asker basmayı ben hiç mantıklı bulmuyorum. Çünkü zaten burayı bitirseniz bile işte burası açılıyor. Burası bittikten sonra da bunun T12'si gelecek. Orası açılacak. Her zaman biz genel hızlandırmaları oyun hayatımız boyunca en azından akademi kısımlarından istatistik almak için kullanmalıyız. Videoları izleyen arkadaşlarımın %68'i kanala abone değilmiş arkadaşlar. Farkında olmadan abone olmayı unutuyor olabilirsiniz. Çünkü kanaldaki, YouTube'daki birkaç video izledikten sonra sürekli zaten önünüze videolar çıkıyor. Eğer unuttuysanız kanalıma destek olmak isterseniz abone olursanız çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Hadi videoya devam edelim. Üçüncü olarak şef donanımı diyebilirim. Şef donanımı haftalık paketleri alarak hızlı bir şekilde
buradaki sarı donanım şekline gelebiliyor arkadaşlar. Sarı donanım yaptıktan sonra ama özellikle buraya çok fazla para yatırmanızı tavsiye etmem. Çünkü genel olarak gördüğüm şey benim şey oluyor. Hesap incelemelerde. Oyuncu geliyor, kahramanlarını kırmızı yapmış. Buraya yatırmış. 60-70 bin lira, 100 bin lira, her neyse, şu an tamamen farazi rakamlar, sayılar söylüyorum. Ama kahraman donanımına giriyorum. 2 tane 20'si var sadece. Ya buradan aldığı istatistik kahraman donanımlarından alacağınız istatistiğe göre çok daha az ve sarıdan sonra belli bir yerden sonra artık bunların maliyeti de artmaya başlıyor ve kendi kendine zaten oyuna hiç para yatırmayan bir oyuncular bile bir süre sonra kırmızıya ulaşabiliyorlar. Sonra kırmızıdan sonra zaten amber sıkıntısı geliyor. Ondan sonra bu kısım iyice bayağı tatsızlaşmaya başlıyor. O yüzden ben sizin yerinizde olsaydım şef donanımı sarıya olduktan sonra kesinlikle haftalık paket almayı bile bırakırdım diyebilirim. Onun dışında arkadaşlar tılsımlar. Tılsımlara oyunun zaten ilk zamanları paket yatırmak bence çok saçma. Oyuna belli bir bütçe ayıran ve para yatıran arkadaşlar için de ben saçma olduğunu düşünüyorum. Çünkü neredeyse Gen 4'e kadar falan tılsım paketleri doğru düzgün gelmiyor oyuna. Gelen paketlerin de fiyatları çok pahalı oluyor. Gen 4 deme sebebim işte ELT FC3 geldikten sonra paketler aynı fiyatta ama içerikleri artıyor. FC5 geldikten sonra yine 100 dolarlık paket yine 100 dolar ama içinden 300 tılsım malzemesi vereceğine 400 veriyor. Sonra yeni bir kademe atladıktan sonra 400 yerine 500, 600, bu şekilde yeni FC seviyelerinde artıyor. Ben olsam tılsım şeyi yapacağım zaman o zaman yapardım. Ki zaten direkt olarak tılsım paketleri de satın almıyoruz genelde düşük yatırımlı oyuncular. Şato savaşlarında sıralamaya girerek, buz ateşi madeninde sıralamaya girerek, bazı aşağıdaki mağazalardan tılsım paketleri ya da oyuna gelen bazı özel etkinliklerin özel mağazaları var. Oralardan tılsım parçaları çekiyoruz ve bir tanesini 11 seviyeye götürüp bunun takasını açıp genelde takas yapıyoruz. Önceden Gen 7 geldiğinde bir tane tılsımımızın bizim 11 olması gerekiyordu. Yanılmıyorsam bunu oyuna gelen son güncellemede Gen 5'e çektiler diye biliyorum. O yüzden kendi oynayış tarzınıza göre piyade mızrakçı oynuyorsanız bir tane piyadeden ya da mızrakçıdan bir tane tılsım 11. Piyade nişancıda oynuyorsanız bir tane nişancıdaki tılsımı 11 yapmanızı tavsiye ederim. Hangi gende geldiğini yorumlara yazarsanız en azından arkadaşlara yanlış bilgi vermeyelim arkadaşlar. Bir sonraki en önemli istatistik veren şeylerden bir tanesi kesinlikle petler arkadaşlar. Petlerimizin buradaki yetenekleri bize yüzdesi olarak etki yapıyor. Yani petlerimizin seviyesi 20, 30, 40, 50, 60 derken zaten biz birlik saldırısı ve savunması alıyoruz. Aynı zamanda bunların yetenek seviyeleri yükseldiğinde de yeteneğini kullandığımızda 2 saat boyunca işte %10 öldürücülük arttırır diyor. İşte 1000 istatistiğim varsa 1100, 2000 istatistiğim varsa işte 2200 gibi istatistiklere ulaşıyorum. O yüzden oyundaki en değerli yetenekler bu şekilde çarpan etkisi yapan petlerdir. Aynı zamanda şunun gibi düşünebilirsiniz. Buradaki buff'ı kullanmış gibi bir şey oluyorsunuz. Ama sadece petleri değerli kılan kısım bu değildir. Oyunun ilk başından beri gelen petlere bakacak olursak buradaki pet'i fulllediğimde benim istatistiklerim işte 100 istatistiğim ya da 1000 piyade öldürücüm varsa 1006 olmuş. Bu şekilde ilerlediğimde buradan 32 istatistik alabilmişim. Böyle ilerliyorum. 30'ar istatistik, 26 istatistik ve her bir petten toplamda 6 tane istatistik alıyorum. Öldürücülük, sağlık, öldürücülük, sağlık. Bunların seviyesini yükselttiğimde de burada da saldırısını ve savunmasını alıyorum. Birlik saldırısı ve birlik savunması demek ise tüm birlikler oluyor arkadaşlar. Yani buradan ben birlik saldırısı 33 aldığımda hem piyade saldırısı 33, hem nişancı, hem mızrakçı saldırısı 33 artmış oluyor. Aynı şekilde birlik savunması da öyle. Aslında hemen hemen 99 istatistik gibi bir şey almış oluyorum bu senaryoda. O yüzden petlerin geliştirme kısımları gerçekten bizim artı istatistik almamız için çok iyi arkadaşlar. Bu hesap tamam çok yatırımlı bir hesap falan ama düşük yatırımlı oyuncuların bana attığı pet güçleri liderlik tablosundan falan görüyorum ben sürekli hesap incelemelerde. Herkes elmaslarını pet geliştirme taşlarına kullanıyor ve buradaki sıralamalara falan giriyorlar. Bayağı oyuna aylık 1000 lira. Belki daha az yatıran arkadaşlar burada yerde ilk 10'a, hatta bazı arkadaşlarımız ilk 3'e, ilk 2'ye falan giriyorlar. Bence gayet çok da güzel istatistik alıyorlar. Şu an mesela ben bu hesaptan aldığım total istatistiğe bakacak olursanız burada saldırı ve savunma her biri için 333 alabilmişim. Yine söylediğim gibi piyade, nişancı ve mızrakçı. Nişancı sağlığı öldürücülüklerine baktığınızda da işte hesabımda 1000, her birinin 1000 istatistik olduğunu varsayarsak savaş raporuna direkt olarak buradaki 300'er istatistik eklenmiş oluyor. Bunun en iyi, en avantajlı olma kısımlarından bir tanesi de
Bunu da bedavaya yükseltebiliyoruz. Aynı araştırma merkezi gibi. Nasıl bedava diyeceksiniz? Oyunda herkeste bir şekilde elmas birikiyor arkadaşlar. Bazı gen kahramanlarını almıyoruz, çarkı atlıyoruz. İşte oyuna vurmalı etkinlik geliyor, özel etkinlikler geliyor, ittifaktaki puanları yapıyoruz derken çantamızda tonla elmas oluyor. Sonra girip burada mağazadaki pet taşlarını alıyoruz ve bu mavi taşlarla savaş raporumuza bol bol istatistik eklemiş oluyoruz aslında. O yüzden tamamen bedava diyorum. Hemen bir sonraki istatistiğimize gelirsek ada arkadaşlar. Normalde ben ada konusunda çok aşırı tecrübeli ya da bilgili bir oyuncu değildim ama zaten çok bilecek bir şey de yok. Temel binalarımız var. Binayı koyuyorsun. Bazı bedava yükseltilebilen binalar var. Temelden işte istatistik alabiliyoruz. Bir de oyunda bazı özel etkinlikler geliyor. Bu gelen etkinliklerle birlikte etkinliklerden bir gün sonra sağ tarafa bir tane mağaza şey pardon ada paketi düşüyor. İşte onu full çekerseniz 10 seviye oluyor ama maliyeti çok yüksek. Biz genelde oyunculara şunu tavsiye ediyoruz. O gelen ada paketinden bir adet alırsanız buradaki biriktirdiğiniz yaşam özeliyle işte parça alırsınız. Sonra onları yavaş yavaş 5, 6 belki 10 seviyeye kadar ulaştırabilirsiniz. O istatistikte alabileceğiniz temel bir istatistiktir. Genelde biraz daha orta yatırımlı oyuncular onu yapıyor. Yoksa düşük yatırımlı 1000 lira, 2000 lira yatıran oyuncular gidip o ada parçasına 500 lira vermiyorlar. Ama aylık 10-15 bin lira ya da 20 bin lira üstü yatıran arkadaşlar bir tane ada parçasını satın alıyor. Sonra gelen parçaları da basıyorlar. Genel olarak diğer binaların hepsi ücretsiz olduğu için yani oyunun temelinde başında bize verdiği şeyler buradan aldığımız istatistikler de bizler için güzeldir. En sona uzmanlar kaldı arkadaşlar. Uzmanlar oyunun biraz tatsız kısmı. Uzmanlarda ben her zaman şunu söylüyorum. Genelde işte buradaki Cyril falan var. Bu Cyril'den ayı avı ile alakalı şeyleri almak bizler için gerçekten inanılmaz değerli. Ona asla lafım yok. Buradan işte bunu fulllediğinizde artı 15 istatistik veriyor. Diğer işte Agnes'i aldığınızda fener görevleri şunlar bunlardan alacağımız avantajlar yüksek. Ama mesela Romulus'u yükseltmek tamamen yine istatistikleri yükseltecektir ya da rally kapasitemizi yükseltecektir. Bunlar tamamen oyundaki balinaların rally kapasitesini yükseltsin, yüksek istatistiklere ulaşsın, savaş raporundaki istatistikler biraz daha uçsun diye gelen şeyler. Özellikle son gelen uzmanla birlikte oyunun ben çok fazla değişkenlik göstereceğini düşünüyorum. Çünkü ilk defa bir tane uzman arkadaşlar bu kısma şey eklediler. Yüzdelik olarak etkileyen bir yetenek eklediler. Normalde buradaki yetenekler işte benim savaş istatistiklerim 2000 ise bu hesapta ben bunu fulllediğimde 2050 sağlığa ulaşıyorum. Ama bu kısım öyle değil. Aynı petlerin yetenekleri gibi. Direkt olarak savaş raporunda yüzdesi olarak rakibimin öldürücülüğünü azaltıyor. Ve inanılmaz maliyetli. Ya geçenlerde hesapladım abartıyor falan diyebilirsiniz ama muhtemelen 1 milyon liraya yakın bir para gidiyor. Bunun araştırma kısmını fulllemek ve bunu her şeyini full seviyeye getirmek muhtemelen yani 700-800 bin ya da 1 milyona yakın bir para gidiyordur. Nasıl insanlar bunu yükseltecek hiçbir fikrim yok ve bunun araştır kısmını da tamamen uzmanlar şey mızrakçılar için getirmişler. Muhtemelen ilerleyen zamanlarda bunun piyade ve nişancı kısımlarını da oyuna ekleyeceklerdir diye düşünüyorum. Fiyatı biraz uçuk söylemiş olabilirim ya. Hesapladıktan sonra yorumlara yazacağım tartışma konusu yaratmış olmayayım şimdi. Kafa karıştırmayayım. Ama Tılsım 16'dan pahalıydı diye hesaplamıştım. Tılsım 11'den 16 olmak da yanlış hatırlamıyorsam 600 bin liraydı. O yüzden. Her neyse şu an oyunda alabileceğimiz istatistikleri ve önemini sizlere anlatmaya çalıştım. Onun dışında temel olarak görünümlerde avatar çerçevesi geldiğinde bir tane paket ve yanındaki ödülleri kaçırmamaya çalışıyoruz. Çünkü bunlar da bize bonus etkisi şeklinde toplanıyor arkadaşlar. İşte burada artı 50 savunma istatistiği belki oyunun başında orada alacaklarım 2,5 değersiz gibi gözükebilir ama oyunun birinci, ikinci yılına geldiğinizde gerçekten kayda değer güzel istatistikler veriyor. O yüzden oyuna para yatıran kişilere her zaman şunu söylüyorum. En düşük minimal tutarlarda paralar yatırıyorsanız o tarz 3 ayda, 4 ayda, 5 ayda bir gelen özel etkinliklerde harcamanız daha mantıklı. Çünkü oyunda paket almanın bir sonu yok. Oyun her zaman süre gelen 2-3 yıl, belki 5 yıl, belki 10 yıl devam edecek bir oyun. Her zaman sizden çok daha fazla para yatıran bazı insanlar bu sunucuda olacaktır, oyunda olacaktır. Ya da şu an inanılmaz bir şekilde hevesli olduğunuz bir şey belki bir ay sonra telefonunuzdan silip gidecek bir tane mobil oyun olabilir. O yüzden yarın öbür gün üzüleceğiniz paralar yatırmayın. Ee, Genel olarak tavsiyelerim bunlar arkadaşlar.
VIP konusuna gelirsek de VIP'ten aldığınız istatistikler de değerli ama petler kadar ben olduğunu düşünmüyorum. Bununla alakalı kanalımda video vardı. İşte elmasları nasıl değerlendirmeliyiz? Elması pet'e mi basmalıyım yoksa VIP'e mi basmalıyım? Kaç seviye VIP bastıktan sonra elmasları nasıl değerlendirmeliyim diye o videoyu da izlerseniz o konuyu da çok rahat anlayacaksınızdır. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.